Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Paylaştığım günden itibaren çokça yapımı istenen bu çantamı bugün sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyorum. Biliyorsunuz büyük heybe çantam bu şekilde. Ben çok severek çalıştım. Yabancı bir kanaldan görüp çalışmıştım. Gerçekten başta sayılarını tutturmak, tabanın ölçülerini, sayılarını tutturmak çok zor geldi. Yapıp söktüm ama beğenmeye ve yorum yapmaya değer olduğuna inanıyorum ve herkesin bu sene bu çantadan muhakkak yapacağına da inanıyorum. Şöyle farklı farklı iplerle çalıştım ama bence bu ipe en çok Milano Raffia yakışıyor. Bunu belirtmekte fayda var. Bunu Milano Raffia ile çalıştım. Boyutu oldukça güzel. Günlük kullanımı ve plaj kullanımına uygun bir boyutta oldu. Şöyle bırakıyorum. Bunu da Milano Raffia ile çalıştım. Daha ufak ölçülerde çalıştım. Yine günlük kullanıma da, plaj kullanımına da oldukça uygun bir boyutta oldu. Kağıt ip ve kağıt rafya ile çalışmak isteyenler için de Koreka rafya ile çalıştım. Koreka rafyanın boyutunu ayarlamak tamamen size kalmış bir durum. Bunu da oldukça büyük bir boyutta çalıştım. Şu sap olayını küçültmek de size kalmış bir durum. Daha kısa sayılarda örerek formunu daha güzel bir şekilde getirebilirsiniz. Bu da çok güzel oldu. Koreka dayanıklı bir rafya olduğu için ben çok beğendim ve tavsiye ederim. Ölçülerini video içerisinde vereceğim sizlere. Ama lütfen bu videoyu beğenmeden ve yorum yapmadan geçmeyin. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Desteklerinizi bekliyorum. Haydi yapımına hep birlikte geçelim. Çantamın yapımına geçmeden önce sizlere bu püf noktalarını vermek istiyorum. Lütfen buraya atlamadan detaylıca ve dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Çantamızın boyutunu tamamen tabanda başladığımız trabzan grupları belirliyor. Ben 14 tane arttırma kısımlarını saymıyorum. 14 tane trabzan grubuyla başlamıştım bunu. Bunu isterseniz 13'e, 12'ye, 11'e, 10'a düşürebilirsiniz. Özellikle kağıt ip veya kağıt rafya ile ya da daha kalın formda bir iple çalışacaksanız muhakkak taban sayısındaki trabzan sayılarını düşürmeniz gerekir. Ama Milano rafya ile çalışacaksanız bu boyut oldukça ideal bir boyuttur. Ben yaklaşık 320 gram Milano rafya kullandım. Onun dışında çantamın şöyle tabana kadar olan uzunluğu 32 santim. Eni 47 santim. Uzunluğunu da kaba taslak vereceğim şöyle. 64 santim. Çanta sapını isterseniz kısa istiyorsanız 15 sıra değil de yine detaylar videoda olacak. 10 tek sayı olmak zorunda 13 ya da 11 yapabilirsiniz. Onun dışında çıt çıt astar istediğiniz aksesuarları kullanabilirsiniz. Çanta gerçekten günlük kullanıma çok uygun bir çanta olduğu için çokça tercih edileceğini düşünüyorum. Yapımına geçelim. Çantamın yapımına hemen geçmek istiyorum. Çantamın yapımında Milano rafya kullandım. Şöyle yaklaşık bir 300-320 gram rafya kullandım. Milano rafya kullandım. Ama bu çantayı tüm iplerle çalışabilirsiniz. Kağıt iple, rafya iplerle. Ben Koreka'yla da öneriyorum. Koreka'yla da çalışacağım çok yakın zamanda. Hem de mavisini çalışacağım. Ama sizlere ilk çalıştığım ip Milano rafya ile göstermek istiyorum. Ama dediğim gibi ipe bağlı kalmayabilirsiniz. İstediğiniz iple çalışma yapabilirsiniz. Hemen şöyle yapımına geçelim. Başlangıcımı bir zincirle sabitliyorum. Sabitledikten sonra 55 tane zincir çekiyorum. 55'e tamamlayalım. Daha sonra model kurulumuna geçelim. 55 tane zincir çektim. Bu şekilde farklı iplerle çalışıyorsanız Milano rafyanın formu bir tık ince olduğu için sizin ipiniz aynı sayılarla daha büyük bir çanta çıkacaktır. Ona göre ilk başlangıç noktasının sayılarını düşürebilirsiniz ya da daha büyük istiyorsanız arttırabilirsiniz. Zincir tamamen bizim batacağımız noktalar değil de taban boyutumuzu belirleyecek. Artırmalı bir taban olduğu için de bu kadar kalmayıp büyüyecek tabanımız. Şimdi son iki zinciri atlıyorum. Üçüncü zincirin içine ipimi üstüne attım. Üçüncü zincirin içine girerek burada ikili trabzan yapıyorum. Zincirimle beraber iki tane ikili trabzanım oldu. İpimi üstüne attım. Aynı noktaya tekrar üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. 3 tane ikili trabzan oldu. Bir zincir çekiyorum. İpimi üstüne atıp yine aynı noktaya 3 tane daha ikili trabzan yapacağım. 3,5 milimlik tığ kullanıyorum. İpinizin kalınlığına göre tığınızı ayarlayabilirsiniz. İkinci ikili trabzanım.
ve üçüncü ikili trabzan. Bu benim ilk başlangıç noktam. Bir noktaya, pardon, 2 tane olmuş. 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir ve 3 tane ikili trabzan yaparak başladım. Bu şekilde. Daha sonra arada bir tane zincir çekiyorum. İpimi üstüne atıyorum. Şöyle aradaki zincirimin ilerleyebileceği noktada hiçbir yere batmıyorum. Alttan giriyorum, ipimi alıyorum. Ve buraya 3 tane ikili trabzan yapacağım. Bir zincir çektim. İpimi üstüne attım. Yine bir miktar boşluk bırakarak bir ileriye, hiçbir yere batmıyorum farkındaysanız. Arada muhakkak bir zincir çekiyoruz. Şu şekilde elimizle de düzeltebiliriz bu aralıkları. Eşit aralıklar olması için. Yani önemli değil. İpimi üstüne attım. Tekrardan ikili trabzan yapıyorum. Modelimiz tamamen ikili trabzan gruplarından oluşuyor. 3 tane ikili trabzan grubundan. Şimdi bu en baştaki ikiliyi saymıyorum. 1, 2, 3, 14 tane olacak şekilde zincirimin sonuna kadar 14 tane ikili trabzan grubu yapıyorum. Üçer gruplar halinde tamamlayıp geliyorum. Şöyle şu baştaki ikiliyi saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hemen 14.'yü de yapalım. Bir zincir çekip 14.'yü tam bu noktaya yapıyorum ki şimdi burada çantamda çift sayı elde etmem gerekiyor. Burada bir arayı atlayacağım için köşeye yakın yapmak istiyorum. 14.'yü de yaptım. Şimdi mantık şu. Mesela çantanızın daha büyük olmasını istiyorsanız şu 55 zinciri biraz arttırıp buraya 14 değil de 15 yapabilirsiniz. Daha küçük istiyorsanız 55 değil de 53 çekip 13'e düşürebilirsiniz. Mantığı, büyüklük küçüklük mantığı tamamen bu şekilde ilerleyecek. Yani bu aradaki sayılarımız belirleyecek. Şimdi 14.'yü yaptım. Bir zincir çekiyorum. En sondaki, şöyle biraz ittirelim. En sondaki, yani İlk başlangıçtaki sık iğnemizin içerisine 3 tane ikili trabzan yapalım. Çok sıkı çekmişim. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonuncu zincirimizin boşluğunu şunu da yürüteyim. Dikdörtgen taban mantığında arttırmamızı yapacağız. Bu mantığı inanın bulmak çok kolay olmadı. Bir çantayı 6 defa söküp yaptım. Doğru sayıları, doğru taban arttırımını bulmak için. Arada bir tane zincir, tekrar sökeyim şöyle. 3 tane ikili trabzan yaptım. Aynı boşluğa bir tane zincir çektim. İpimi üstüne atıp tekrardan aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani bu sayıları bulmak, bu modeli çıkarmak inanın hiç kolay olmadı. O yüzden lütfen bu büyük emeğe destek vererek beni mutlu edebilirsiniz. 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan, bir zincir ve yine aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak bu noktada artırmamı yapıyorum. Üç tane ikili trabzan grubumu yaptım. Burada aynı noktaya 3 grup şeklinde yaptım. Şimdi normalde batmam gereken bu yer ama çift sayı elde edebilmek için ben üçlünün hemen yanına batmıyorum. Bu bir alt sıradaki üçlüyü bunun dibine sıkıştırarak, bakın şu şekilde sıkıştırarak şu ara boşluğu elde ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Üçlüyü buraya birleştirdim. Kafa karışıklığı olmasın. Yani şu tarafa ittirdim iyice. Hemen şu ara boşluğa
3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra bakın üçlü gruplarımızı şunu şöyle bunun yanına ittirerek tekrar bu üçlü grubun arasına 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üstüne atıp bakın tekrar bu üçlünün arasına bunu buraya ittirerek yer açıyorum. Ve yine üçlü trabzan grubumu yapıyorum. Bir zincir ve yine aynı şekilde. Bir zincir çekiyorum ve sıra sonuna kadar her 3 tane trabzan grubunun arasına kaymış olabiliyor. O yüzden elinizle böyle ittirerek düzeltebilirsiniz. Şöyle olacak. Sıra sonuna kadar tüm üçlü trabzan grupların arasına ikili trabzan yapalım. Üçlü grupların arasına yapıp geliyorum. Evet, bakın tam sayı eşit geldi. Dediğim gibi farklı iple çalışıyorsanız zincir sayınızı sadece arttıracaksınız. Çünkü mesela kağıt ip ya da kağıt rafya kullandığınızda Milano rafya kadar küçük olmayacaktır. O yüzden zincir sayınızı bir tırk arttırabilirsiniz ya da 14 değil de 13 yapabilirsiniz. Şimdi ipimi üstüne attım. Bakın son olarak bu köşe noktamda ikili grup var. Buraya da bir tane üçlü trabzan grubu yapmam gerekiyor. Sayımı eşitlemek için. Bir zincir çektim. Şu köşede ikili trabzan grubum var. 3 adet şeklinde 1 2 3 şeklinde. O yüzden buranın 2 tanesini yapmıştım. Üçüncüyü de birleştirmeye bırakmıştım. 1 2 grup, bir zincir çektim. Aynı boşluğa, yani şu ikili trabzan grubun başlangıçta battığım noktaya 3 tane daha ikili trabzan yaparak bu noktayı da 3'e tamamlayıp eşit bir sayıya ulaşıyoruz. Daha sonra bir zincir çekiyoruz. Şu şekilde. Çekimim bölündü. Kızımın çizgi filmi kapanmış. Onu halledip geldim. Şimdi 2 tane yapmıştık. Üçüncüyü de birleştirme noktasında yapıyoruz. Bir zincir çektim. Şu şekilde tepe noktasına ilk zincirimin daha doğrusu tepe noktasına batacağım. Çok sık olmuş. Şöyle ilmeğimi kaydırdım. Burada isterseniz 3 zincirle yukarıya çıkabilirsiniz. İsterseniz benim yaptığım yöntemle yukarıya çıkabilirsiniz. Eğer benim yaptığım yöntemle yaparsanız hiçbir şekilde birleştirme noktası çantanızda belli olmayacaktır. İpimi bir tık uzattım şu şekilde. Bunu bırakmıyorum ve ters dönüyorum. Modelim bir içten bir dıştan olacak şekilde gidiyor. Hemen ipimi aldım. Şurayı tuttum. Tığımı alt noktadan döndürdüm. Bu şekilde bunu da böyle tırnağımla bastırdım. Şimdi bir zincirlik boşluğa girdim. İlk ikisini çıkardım. Tığımda 2 tane kaldı ve bu şekilde trabzan oluşturmuş oldum. İpimi üstüne atıyorum. Aynı noktaya 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu üçlü grubumuz. İlk noktaya bir zincir çektim. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde üçlü grubumun ilk arasına ikili trabzan grubu yaptım. Çift yaparak artırma yaptım. Sıramın sonuna geldiğimde şu kulağa da çift ikili trabzan grubu yapacağım zaman eşitlenecek. Yani dikdörtgen taban mantığında düşünün ama biz 2 tane batıyoruz. Bir zincir arada muhakkak var. Şimdi bir zincir çekiyorum. Artık bu aralardayım. Ne yapıyorum? Bir zincirlik boşluklara bakın. İlk bir zincirlik boşluğum burası. Her bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapacağım.
Bir zincir çektim. İpi üstüne atıp tekrardan bir sonraki bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çektim. Sıradaki bir zincirlik noktaya giderek 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada muhakkak bir zincir çekmeyi unutmayalım. Şimdi bu üçlü gruba gelene kadar her bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıp bir zincir çekerek devam edelim. Şimdi diğer köşe noktama geldim. Bir zincirlik boşluk burası. Şu ipimi kesmiyorum çünkü çantamın iç kısmında kalacak yeri daha sonra bakarak değil de bu ipe göre ayarlamış olacağım. Burası içte kalacak kısım. Bir zincir çektim. Şimdi köşe noktasındayım. Ne yapmıştık köşe noktasında? 3 tane ikili trabzan grubumuz vardı ve bir zincirlik 2 tane boşluğumuz vardı. İpimi üstüne attım. İlk bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve aynı boşluğa bir tane daha üçlü grup yapıyorum. İlk artırmam burada bu oldu. Bir zincir çekiyorum ve hemen şöyle bakayım. 1 2 3 şurada bir zincirlik boşluk. Diğer bir zincirlik boşluğa gidiyorum. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir ve aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum ve bir sonraki bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arttırmalarım sadece köşe noktalarımda olacak. Geri kalan bir zincirlik boşluklara sadece 3 tane ikili trabzan şeklinde ilerliyoruz bakın. Bu şekilde sadece arttırmalarımızı sağ ve sol köşeden yapıyoruz. Yine burada bakın ilk arttırmamı bu noktada yaptım. İkinci arttırmamı burada yapıp birleştirmeye geçeceğim. Şimdi sıranın köşe noktasına kadar, sıranın başına kadar hiç arttırma yapmadan yapalım. Sıramın başına geldim. Bakın bir zincirlik tüm noktalara batıyoruz. Bir zincir çektim. İlk köşe noktamı burada arttırmıştım. İkinci köşe noktamı da arttırarak bitiriyorum artık. Bakın bir zincirlik boşluğa girdim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle elimle düzelterek bir zincir çektim. Tepe noktası zaten belli. Bakın bir tanesi burada, bir tanesi de hemen şurada. İkisini birden alalım. Israrla alamadım. İlmeğimi kaydırdım. Şu şekilde gevşettim ve döndüm. Tekrar ilmeğimi aldım. Şurayı tutuyorum. Alttan dönüyorum ve bir zincirlik boşluğa girdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. 2 tane daha yaparak 3'e tamamladım. Şimdi 14 14 28 3 daha
31, 3 daha 34. İlk sırada 34 tane ikili trabzan grubum vardı. İkinci sırada 4 tane arttırarak 38'e çıkardım. Her sırada 4 artmış olacak. Saymak isteyenler için bunu da söylemek istiyorum. Şimdi ortada bir zincirlik boşluğumuz oluştu. Oraya 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim, ipimi üstüne attım. Tekrar artırma noktamız belli zaten, hiçbir işaretleyiciye gerek yok. Kendi kendine belli olan bir nokta. Ve artırma noktama girdim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapacağım. Artırmalarımız sadece her iki köşeden oluyor. Bir zincir çekiyorum. İpi üstüne atıp bir zincirlik noktaya giderek artık şu artırma köşesine kadar ikili trabzan gruplarımı yapıyorum. Hemen tamamlayıp geliyorum. Sıramın sonuna, köşe noktasına yaklaştım. Bir zincirlik boşluğa da bu şekilde ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi köşe noktasına geldim. 2 tane köşe noktam var burada. İpimi üstüne atıyorum. Köşe noktama 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde aynı noktaya bir alt sırada yaptığım gibi ikili trabzan grubunu yapıyorum. Bir zincir çekiyorum arada. İpi üstüne atıp arada oluşan bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ortada arttırmam olmuyor. Sadece köşelerde oluyor. Buna dikkat edin. Bir zincir çektim ve ikinci arttırma köşeme gidiyorum. İpi üstüne dolayıp 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir. Tekrar aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapalım. Bir zincir ve artık bir zincirlik noktalara 3 tane ikili trabzan şeklinde ilerleyelim. Birleştirme noktasına kadar, arttırma köşesine kadar ben de yapıp geliyorum. Evet, köşe noktasına geldim. İpi üstüne atıp yine aynı şekilde arttırmamı yapıyorum. 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Her zaman birleştirme noktasını aynı yapıyoruz. Bu taban için geçerli değil. Gövde kısmında da her sıra birleştirmede muhakkak dönerek yapıyoruz bu işlemi. Çünkü modelimizi bir içten bir dıştan yapıyoruz. Bakın, batacağım nokta zaten bu şekilde belli. Hemen girdim, ilmeğimi kaydırdım. Daha sonra bir tık uzattım bu şekilde. Şöyle döndüm. Tığımı tekrar ipe geçirdim. Tutuyorum, dönüyorum ve bir zincirlik boşluğa batıyorum. Bu şekilde bir tane trabzan oluştur. Eğer bunu yapamıyorsanız dönüp 3 zincir çekerek devam edebilirsiniz. Hiç önemli değil bu arada. Yani eğer olmuyorsa zorlamanıza gerek yok dediğim gibi. Şimdi bakın, bu arada 2 tane bir zincirlik nokta olmuş oldu artık. Bir zincir çekiyorum. Yine bakıyorum, artırma köşesindeyim. Buraya artırma kısmını yapıyorum. 3 tane ikili trabzan, bir zincir ve 3 tane ikili trabzan. Tekrar bir zincir. Bu şekilde üçlü trabzan gruplarımızı yapalım. Sürekli göstermeye gerek yok. Sadece şu noktalarda ben sizlere göstermeyi tercih ediyorum. 3 tane ikili trabzan grubumuzu yapalım. Şu köşeye geldiğimizde arttırmamızı yapalım. Bir zincirlik aralara 3 tane ikili trabzan, 3 tane ikili trabzan şeklinde ilerliyoruz ama her trabzanımızın arasında muhakkak zincir olacak.
Yine bu köşeye geldiğimizde bu noktayı arttırmamızı yapıyoruz ve devam ediyoruz. Bu noktaya geldiğimde sizlere göstermiş olacağım. Tabanda köşe noktasına tekrar geldim. Burada da arttırmamı yapıyorum. Bir zincir ve aynı noktaya tekrardan 3 tane ikili trabzan. Aradaki bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan. Ve en baştaki trabzanımın tepesine girdim. İlmek kaydırdım, ipimi uzattım ve her sırada yapacağım gibi şu şekilde döndüm. Tekrar ilmeğimi aldım dipten. Son sıraya geçtik. Bunu biraz gevşek yaptım. Bu kadar gevşek olmasını istemiyorum. Son arttırma sıramız. Bu sırayı da arttırdıktan sonra artık gövde kısmına çıkacağız. Tekrar bir zincir çektim. Bakın burada bir tane daha bir zincirlik boşluk oluştu. Arada artık 3 tane bir zincirlik boşluğumuz var son sıramızda. Bir zincir çektim. Köşe noktasına 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir çekeceğim, 3 tane ikili trabzan. Bir zincirlik noktalara 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Şimdi tekrar sizlere hatırlatmasını yapayım. Sıra sonuna geldim. Köşede arttırdım. Arada arttırmıyorum. Tekrar köşede arttırdım. Sıra başına kadar geliyorum. Bu noktada da arttırmamı yapıp birleştirmemi yapacağım. Artık duvar kısmına geçeceğiz. Yani bu son sırayı da örüp tamamlayıp geliyorum. Son birleştirmemi de yapmadan önce şuradaki artırmayı yaparak dengeleyelim. Bir zincir çekip birleştirmemi yapıyorum. Burada tabanım artık bitti. Taban boyutunu sizler istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Üçlüden sonra 1, 2, 3, 4 tane ikili arttırmamız yaptıktan sonra tabanımız artık burada bitiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra örmüşüz tabanımızı. Taban boyutunu siz isterseniz daha da büyük yapabilirsiniz. Yani bir sıra daha giderek daha büyük bir çanta istiyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Şimdi ben ilk yaptığım çantamda şu ilk başlangıçta trabzan grupları 15'ti. Ben 14'te size gösterdim. İlki çok büyük olduğu için size daha böyle kullanıma uygun bir boyda olsun diye. Yani çantanız daha büyük olsun istiyorsanız şu 14 yaptığımızı 15 yapabilirsiniz, 16 yapabilirsiniz ya da daha küçük istiyorsanız 13, 12'ye düşürebilirsiniz. Bu şekilde tabanıma bitirdim. Farklı iplerle çalışıyorsanız tabanınıza buharla bir ütü basabilirsiniz. Milano rafyanın ütüye ihtiyacı olmadığı için ben basmıyorum. Bakın muntazam bir taban elde etmiş olduk. Kusursuz oldu. Hemen çantamın gövde kısmına çıkalım. Dediğim gibi tabanda da olduğu gibi her zaman
Bir içten bir dıştan örüyoruz. Bura benim çantamın dış kısmı. İç kısmındaki şu ipini de kesmedim. Belirgin olsun diye. Şu şekilde birleştirmemi yaptım. Tekrar sizlerle yapalım isterseniz. Birleştirmemi yapıyorum. İpimi bir tık yükselttikten sonra dönüyorum. İlmeğimi alıp ikili trabzanımı yapıyorum. Bundan sonra hiç arttırmamız yok. Sadece ikili trabzan gruplarımız var. Sadece köşenin yapımını sizlere göstereceğim. Bir zincir. Aralarda bir zincirimiz var. Bakın bu köşeler arttırma köşelerimiz, artık buraya normal bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıp devam edeceğiz. Hiçbir şekilde arttırma yapmıyoruz. Toplam trabzan sayısını da sizlere birazdan söyleyeceğim. 50 olması gerekiyor. Yine de emin olmak için sayacağım. Modelimiz çift sayı olmak zorunda. Bakın sadece bir kere yaptım. Yani artırmayı bıraktım artık. Bundan sonra birkaç sıra sonra artık modelimiz yukarıya doğru dönecek. Sıra sonuna kadar hiç arttırma yapmadan, köşe noktalarda da arttırma yapmadan üçlü ikili trabzan gruplarımızı yapalım. Şu köşelere yani 3 tane ikili trabzan batıp bir zincir çekip buraya geçelim. Yine aynı şekilde köşelerde artık arttırma yapmıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi hiç artırma yapmadan devam ettim. Dediğim gibi birkaç sıra sonra böyle güzelce çanta formuna ulaşacağız. Şimdi bu köşedeyim. Ne yapıyorum? Bu köşede de hiçbir artırma yapmadan sadece 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir ve bir sonraki bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan. Bir zincir, son olarak bu noktaya da 3 tane ikili trabzan yapıp artık birleştirmeye geçeceğiz. Toplamda 50 tane ikili trabzan grubum var. Çift sayı olması dediğim gibi çok önemli. Hemen bir zincirimi çekiyorum. Trabzanın tepe noktasına batıyorum. İlmek kaydırdım. İpimi bir tık uzattım ve dönüyorum. Her sıra sonunda muhakkak dönüyoruz. Bu zor geliyorsa 3 zincirle yukarı çıkabilirsiniz. Ve önümüze denk gelen noktaya ikili trabzan grubumuzu yapıyoruz. Bundan sonra modeli göstermeye gerek yok. Artık her bir zincirlik boşluğa ikili trabzan gruplarını yapa çantamızın gövde kısmını yükseltiyoruz. Ben çantamda toplamda tabandan sonra 30 sıra ikili trabzan grubu ördüm. Bu yükseklik sizin tam istediğiniz boyuta ulaşana kadar devam edebilirsiniz. Benimki 32 santim olmuştu 30 sıram. 32 santim olmuştu. Siz 31, 32, 33 sıra örebilirsiniz. Bu sizin zevkinize bağlı. Ben 30 sıra örüp gövdeyi yukarı doğru çıktıktan sonra tamamlayıp geliyorum. Daha sonra yan kısımların eksiltmelerini sizlere göstereceğim. Tamamlayıp geliyorum. Evet, çantamın sağ ve sol kanatlarını ayırmak için geldim. Kahverengi ipim bittiği için çantam yarıda kaldı. Bunu başlamıştım. Artık size bununla devam edeceğim. Şöyle aynı sayıda olmasına rağmen ipim bir tık daha ince olduğu için kahveye göre normalde ben tam 30 sıra örüyorum. Kahveyi de 30 sıra ördüm. Bitti. İpim bitti daha doğrusu. Tam kanada geçerken devam olmadığı için aldıktan sonra devam edeceğim. Ama bu ipim ince olduğu için bunu 31 sıra ördüm. Siz isterseniz 31, 32, 33, bu tamamen çantanızın büyüklüğünü ne kadar istediğinizle alakalı. Bunu 31 sıra ördüm. 32 santim oldu. Kahveyi 30 sıra ördüm. Aynı şekilde 32 santim oldu. Tamamen ipimle alakalı bir durum. Sayılarım tamamen aynı. Yani siz 30'la devam edebilirsiniz. İsterseniz 31 örüp ya da daha az daha fazla, çantanızın gövdesinin ne kadar büyük olmasını istiyorsanız o kadar.
Şimdi 30 sıra ördük diyelim, 31 sıra ördük diyelim. Şöyle ortada denk gelecek şekilde 2 tane trabzan grubumu ayırıp sağındaki zincirli gruba ve solundaki zincirli gruba birer tane işaretleyici takıyorum. Aynı şekilde 2 tane bırakıp sağına ve soluna işaretleyici takıyorum. Sağda 23 tane trabzan grubum var. Solda 23 tane trabzan grubum var. Eşit bir şekilde sağ sol ayırdım. Şimdi burada tekrar birleştirmeyi yapayım. Son sıramın birleştirmesini şöyle ilmek kaydırmayla yapıp bir zincir çekiyorum ve bunu kesiyorum. Bunu kestikten sonra örerken ya iğne yardımıyla ya da örerken altta kalmasını sağlayacağım. Şimdi burada ne yapıyoruz? Eğer 30 sıra örürsek, şimdi düz yönde bitti benim. 30 sıra örersek, pardon, benimki ters yönde bitti. 30 sıra örünce düz yönde bitiyor. Eğer 30 sıra örerseniz bittiğiniz yönün tersinde başlamanız gerekir. Benim terste bittiği için düzde başlıyorum. Sizin düzde biterse terste biterse düzde başlayın. Bu da önemli bir ayrıntı. Çünkü bir ters bir düz örüyoruz. Ona göre ayarlamanızı isterim. Şimdi bu orta kısımda sağ ve sol kanat ayıracağız. Hemen bir zincirle sabitleyeceğim ipimi. Sağ ve sol ayırdığımın tam ortasından başlıyorum. Bakın sağda solda birer tane var. İşaretleyicimin olduğu noktalar sağ sol kanadın ilk noktaları. Tam şu orta noktadan başlayacağım. Hemen girdim. Bir sık iğne yaptım ve sıkıştırdım burayı. Daha sonra 2 tane zincir çekiyorum. İpimi üstüne atıyorum ve işaretleyicimin olduğu noktaya 3 tane ikili trabzan yapacağım. Arada tekrar bir zincirim var. İpi üstüne attım ve bir sonraki bir zincirlik noktaya kadar trabzan gruplarımı yapmaya devam edeceğim. Şu noktaya kadar her bir zincirlik boşluğa, yani işaretleyicimin olduğu noktaya kadar bir zincirlik boşlukları yine aynı şekilde ikili trabzan gruplarımızı yapıp geliyorum. İşaretleyicimin olduğu noktaya da bakın 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi ipi üstüne atıyorum, zincir çekmiyorum. Şu orta noktama bir tane ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde burayı birleştirmiş oldum. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum. İpimi üstüne atıyorum. 2 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapacağım. Eksiltme yapmış oluyoruz artık. Bir zincir çekiyorum, bir sonrakine tekrardan 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve aynı şekilde bir zincir 3 tane ikili trabzan şeklinde buradaki bitiş noktasına kadar yapıp geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Son ikili trabzan grubumu yaptım. Bakın tekrar geri döneceğim ama dönmeden önce bu 3 zincirlik boşluğa bir tane ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde 1 2 3 zincir çektim ve döndüm. İpimi üstüne atıyorum ve şuraya gitmem gerekiyor. Hemen o noktaya 3 tane ikili trabzan yaparak buradaki eksiltmemi de yapmış olacağım. Ve tekrardan aynı işleme geri dönüyoruz. Daha sonra yine bu köşeye geliyoruz. Aynı işlemi yapacağız. Sıra sonuna kadar gidip tekrar bir sıra göstermek istiyorum. Daha sonra 3 tane kalana kadar devam edeceğiz. Sıramın sonuna yaklaşırken sizlere son bir kez daha göstermek istiyorum. Mantığını güzelce kavramanız için bu eksiltmelerin. 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
son bir zincirlik boşluğa. Bir zincirlik boşluklarda artık bitiriyoruz. İpimi bir defa dolayıp az önce 3 zincirle yukarıya çıktığımın dibine bu şekilde ikili trabzan yaparak tekrar yukarıya çıkmış oluyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Burada bir eksiltme daha yapmış olurum. İpimi üstüne atıp bakın bir zincirlik boşluğa atlıyorum direkt. 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan, bir zincir. Bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Ne zamana kadar? Ta ki 3 tane ikili trabzan grubumuz kalana kadar. Şu tepe noktasında 3 tane ikili trabzanımız kalacak. Daha sonra bu 3 tane ikili trabzanı da sap olarak kullanacağım. Onu da sizlere göstereceğim. Ben 3 tane kalana kadar aynı yöntemle git gel bitiriyorum. 3 tane kalınca sizlerle tekrar sap kısmına geçiyoruz. Şöyle bakın tam ölçüde bitirdim. Şöyle dediğim gibi 3 tane ikili trabzan grubum kalana kadar yapmaya devam edecektim. Şimdi bu 3 tane ikili trabzanla devam edeceğiz sap kısmını. Son olarak yine göstereyim son üçüncüyü nasıl yaptığımı. Bakın 1 2 3 tane kalmıştı. Son olarak buradakinin aynısını yapmalıyım ki eşit olması için. Hemen şu noktaya ikili trabzan yaptım. Burada artık bitiyor. Burada ne yapacağım? Şöyle döneceğim. Kendi yönümde, pardon. Artık yukarıya doğru sap kısmını çıkacağız. Yarısını bu dalda, yarısını diğer dalda. Buradan ikili trabzan grubumun ilkinin tepesine bir tane ilmek kaydırma yapacağım. 1 2 3 4 zincir çektim. İpimi üstüne atıyorum. Şöyle bir zincirlik boşluğa gidip buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üstüne atıp diğerine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve tekrar bir zincir çekiyorum. Şimdi burada normalde buraya batıyorduk ya, artık buraya batmıyoruz. 3 tane ikili trabzanımızın üçüncüsüne tepe noktasına battım. İpimi üstüne atmıştım. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Yani bu baştakinin aynısını yapmış oldum. Tekrardan şöyle yapacağım. Ya da 1 2 2 zincir çektim. İpimi üstüne attım ve buraya 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Zincirimle beraber 3 tane olmuş oldu. Bir zincir çekiyorum, ipimi üstüne atıyorum, bir zincirlik boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincirim var. Burada da 4 zincir çekerek dönmüştük. Onun da içine 3 tane ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde bir sırada 2 tane grubumuz, bir sırada 3 tane. Şimdi burada yukarıya nasıl çıkıyorum? 1 2 3 4 tane çok açık oldu. 3 tane yeterli olacak. Çünkü bura çok açık oldu. Hoşuma gitmedi. 3 zincirle dönebiliriz. Şimdi bu sırada 2 tane ikili trabzan grubum var. Yani bir zincirlik aralara dolduruyorum. Bir sırada 2, bir sırada 3 şeklinde. Şimdi sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. İpimi üstüne atıyorum. Zincirle yukarı çıktığım noktanın tepesine batıyorum ve ikili trabzan yaparak burayı tamamlıyorum. Tekrar 1 2 3 zincirle yukarıya çıkalım. İpimi üstüne attım. Buraya 2 tane ikili trabzan yapalım. Zincirimle beraber 3 oldu. Bir zincir çektim. Tekrardan bir zincirlik aralara trabzanlarımı yapıyorum.
bir zincir ve sonuncu 3 zincirlik boşluğuma ikili trabzan grubunu yaptım. Bu şekilde devam edeceğim. 1 2 3 zincirle yukarı çıktım, döndüm, ipimi üstüne attım. Hemen bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bir kez daha göstereyim sizlere. Sonra kaç sıra yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. İpimin kodunu da sizlere söyleyeyim. Bordonun çok güzel bir tonu, vişne çürüğü daha doğrusu. 12 numara. Şimdi burada sonunda ne yapıyoruz? İpim katlandı. Bir zincir çekiyorum. Ve 3 zincirle yukarı çıktığımın 3. zincirine, tepe noktasına batıp buraya bir tane ikili trabzan yaparak burayı da böyle dengeliyorum. Bunu kaç sıra yapıyoruz? Şöyle göstereyim. İlk üçlüden başlayarak, yani 1 2 3, buradan başlayarak 1 2 3 4 5 6, toplamda 15 sıra yapıyoruz. İlk 15 sırasını burada yapacağız. Diğer 15 sırasını da bu köşede yaparak en son ortada birleştireceğiz. Ben bunu şimdi 15 sıra yapıp tamamlayıp geliyorum. Bakın bu şekilde sapını yapmış oldum. Kaç sıra yapıyorduk? Üçüncü son üçlüden bakın. 1 2 3, buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sıra ördüm. Burada artık bu kısmını bitiriyorum. Bir zincir çektim ve ipimi çıkardım. Şimdi burada yaptığımın aynısını burada da yapacağım. Böyle şekilsiz durduğuna bakmayın. Sonuç mükemmel oluyor. Daha sonra bu böyle toparlıyor. Tabi sapını istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz ama en ideal ölçü 15 sıra. Hemen diğer kısma geçelim. Ne yapmıştım? Ben ters kısımdan bitirdiğim için örgümü düz kısımdan başlamalıyım. Şöyle yapıyorum. Düz kısımdan başlamalıyım. Eğer düz kısımda bitirmiş olsaydım bu yönde gidecektim. Yani iç kısımdan gidecektim. Hangi yönde bitirdiyseniz ben bunu da düz kısımdan başladığım için aynı şekilde devam edeceğim. Bir zincirle sabitliyorum. Ve yaptığım şeyin aynısını yapacağım. Ne yapmıştık? Burada şöyle sabitleyelim bir tane tam orta kısmı. Sık iğne yapacaktım. Bir tane sık iğne yapıyorum ve sıkıştırıyorum. 2 ve 3 sık iğneyi bir zincir olarak saydım ve 2 zincir daha çekerek ipimi üstüne atıyorum. İlk yapmam gereken işaretleyicimin olduğu nokta bu şekilde. Sadece başlangıcını sizlere göstermek istiyorum. Tamam kızım. Bir zincir çektim ve bir zincirlik boşluğa aynı şekilde devam ettim. Şimdi burada takılırsanız geri videoyu sarıp burayı izleyebilirsiniz. Çünkü aynı işlemleri burada da yapacağız. 3 tane kalana kadar devam edeceğiz. Daha sonra 15 sırada 3 tane kalanı yapıyoruz. İpinizi koparmayın. Bunu birleştirmesini ve ağız kısmına yapacağım işlemi de sizlere gösteriyorum. Burada bunları gösterdim. Aynısını yapalım, tamamlayalım. Sap kısmına ve ağız kısmına geçelim. Çantamın sonuna doğru yaklaştım. Bakın her ikisi de 15 sıra olana kadar ördüm. Bunu böyle büyük örerseniz şekilsiz, biçimsiz bir çantanız olacaktır. Yani bu 15 sıra öylesine verilen bir sayı değil, daha düzgün durması için. Ama yine de isterseniz isteğe bağlı da yapabilirsiniz. Hemen burada yapacağım işlemi sizlere göstereceğim. Her iki sapı burada isterseniz iğne yardımıyla birleştirebilirsiniz. İsterseniz de benim sizlere göstereceğim teknikle birleştirebilirsiniz. Şöyle hemen karşıdaki ilk sık iğneme denk gelecek yerden
alıyorum. Şöyle geçirdim. İlmek kaydırma yaptım. Şimdi hemen buradaki ilk tepeye girdim. İlmek kaydırma yaptım. Bir sonraki tepeye girdim. İlmek kaydırma yaptım ve karşıya denk gelen noktadan aldım, ilmek kaydırma yaptım. Bu noktadan aldım, ilmek kaydırdım ve son trabzan tepesinden aldım, ilmek kaydırdım. Bir zincirlik boşluğun içine girdim. Alıp ilmek kaydırdım ve karşıdaki bir zincirlik boşluğun aynı şekilde ilk trabzan tepesi ve karşıdaki ilk trabzan tepesi. Kapı çalıyor, hemen geliyorum. Kapı çaldı, bölündü, kusura bakmayın. Birlikte yapalım istiyorum, zaten çok kısa bir birleştirme olacak. Karşılıklı tepelere sıra sıra ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın, son trabzanın tepesi ve karşıdaki trabzanın tepesi, bir zincirlik boşluk ve bir zincirlik boşluk. Yine ilk trabzanın tepe noktası ve yine aynı şekilde karşılık denk getiriyorum. Son trabzan tepesi ve karşıya denk gelen zincirin tepesi. Şu şekilde bir birleştirme yaptım. Size zor gelirse dediğim gibi iğneyle de dikebilirsiniz ama böyle çok şık, güzel bir sap oldu. Şimdi burada yapacağım işlem çok basit. Şimdi ağız kısmına sık iğne ile gideceğiz. Bunu da sizlere şu ipi de yürüterek gideceğim. Hemen bakın, köşede 2 zincir çekip döndüğümüz noktaya giriyorum. Şunu bir alttan alacağım. Sık iğne yapıyorum. Tekrar aynı noktaya girip sık iğne yaptım. 2 tane sık iğne yaptım ve bu noktaya geldim. 3 zincirlik boşluktayım. 3 tane sık iğne yapıyorum. Yani boşluğuma kaç tane denk geliyorsa biraz da öyle yapacağım. Şimdi trabzan boşluğuna giriyorum. Bakın, şu son trabzan boşluğuna giriyorum. Buraya sık iğne yapıyorum. Bakın, buraya 2 tane yeterli oldu. Eğer sizin aralığınız çok boşsa 3 tane de yapabilirsiniz. Benim elimin sıkılığına göre 2 tane sık iğne yeterli oldu. Bu noktaya 3 tane yapıyorum. Ve tekrar köşeye denk gelen trabzanın içine 2 tane yapacağım. 3 zincirlik boşluğa 3 tane sık iğne yaptım. Bu şekilde şu zincir noktasına kadar yapıp geliyorum. Bu noktayı da sizlere göstermek istiyorum. Şu kenarlarda çektiğim 3 zincirlik noktadayım artık. Bakın, böyle güzel bir bitiş olacak. Hemen birlikte yapalım. 1 2 3. Bir sonrakine geçiyorum. 1 2 ve 3. Bir sonrakine geçtim. 1 2 ve 3. Şu noktaya kadar 3'er tane sık iğne yapalım. Burayı da göstereyim. Daha sonra arkayı önü yapıp çantamızı bitirelim. Ayrım noktasına geldim. İpimi bir tık açacağım. İlk ayrım noktasına yine aynı şekilde 3 tane ikili trabzan yapalım.
burayı şu şekilde 4'e tamamlayacağım. Çünkü genişliği çok olmuş. Aynı şekilde şurada başlangıç ipimi de yürüteceğim. Yürütmeyi unutmayalım bunu. Hemen bir karşıdaki ayrım noktasıyla sık iğne ile birleştirmiş oldum. Yine buraya da 2 3 kesik iplerinizi böyle yürütürseniz daha kolay olacak ve 4. Bu her iki ayrım noktasına 4 tane sık iğne yaptım. Bakın güzel bir tokluk oldu. Geri kalanların hepsine 3 tane. Sap kısmında da dediğim gibi elinizin gevşekliğine, sıkılığına göre bu kenarlar zaten kaç tane doldurmanız gerektiğini belli eder. Ben 3-2-3-2 şeklinde gittim. Şöyle güzel durdu. Başlangıç noktasına kadar, yani şuraya kadar sık iğnelerimi yapıp ilmek kaydırmayla birleştirip ipimi iğneyle gizleyeceğim. Daha sonra herhangi bir yerden başlayarak, yani yine ortadan olur ya da işte herhangi bir kenardan, şuradan olabilir, başlayıp buraya da sık iğne yapıyoruz ve çantamızı tamamen tamamlayıp geliyorum ben de. Evet, çantam bu şekilde bitti. Bakın, yani kahve ipim bitmişti. İpimi aldıktan sonra tamamladım. Kahve ipim bir tık kalın olduğu için boyut olarak da büyük oldu. Ama sonuç tabii ki mükemmel oldu. Şöyle sizlere gösterebileyim yakından. Sığmıyor çünkü kadraja, şöyle ne kadar kamerayı büyütsem de inanın sığmıyor. Şimdi daha sonra bu kahveyle başlamıştık. O yüzden bunu göstermek istedim size. Ben ağız kısmına çıt çıt yaptım. İçine astar yapmayacağım. Bu da bordomuz. Bordo da çok güzel oldu gerçekten. Ben çok sevdim. Ama ben kahveyi kullanacağım. Diğerlerinin hepsi satışta olacak. Ağız kısmına çıt çıt istediğiniz gibi takabilirsiniz. Ben şu şekilde çıt çıtımı taktım. Sizler de isterseniz astar yapabilirsiniz, isterseniz çıt çıt takabilirsiniz. Size bordonun ölçülerini vereceğim ama ipin kalınlığına göre bu ölçüler değişiyor arkadaşlar. Ay çok pardon. Şöyle ağız kısmına kadar tabandan itibaren 31-32 santim demiştik zaten. Şöyle de sapa kadar 63 santim. Tam ölçü vermiyorum çünkü gelişi güzel vereceğim. Yanlar içinde bir şeyler olduğu için yan ölçüsünü 44 olarak veriyorum sizlere. Bu çantanın boyutunu tamamen dediğim gibi tabandaki başladığımız 14'ü 13 yapabiliriz, 12 yapabiliriz, 15 yapabiliriz daha büyük istersek. Ama eğer kağıt iple çalışıyorsanız ya da kağıt rafyayla muhakkak 13 ya da 12 ile başlayın, yoksa devasa büyük oluyor çantanız. Şöyle göstereyim. Bunlar 14'te başlandı. İpin kalınlığına göre biri daha büyük oldu, biri daha küçük oldu. Dediğim gibi, videonun başında da belirttiğim gibi, bu tamamen tabandaki trabzan sayınıza bağlı. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Sizleri kırmayıp bu çantanın yapımını YouTube'a koydum. Sizler de bunun karşılığında lütfen beğeni, yorum yapmayı, abone olmayı benim için esirgemezseniz çok sevinirim. Çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.